Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız çocuklar hem de yetişkinler için yapabileceğiniz çok kolay ve güzel saç bandanası yaptım. Bakın bu şekilde. İp kordonlar yaptım. Bandanada yaptığım çiçekleri ip kordon ucuna da yaptım bakın. Şöyle başta bağladıktan sonra bakın şu şekilde çok güzel ve şık duruyor arkadaşlar. Bu bandana örgüsü çok kolay. Bandana örgüsüne buradan sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bu beyaz ile yaptığım örgüyü tercihinize göre siz daha az veya daha çok sayıda yapabilirsiniz. Ben bugün küçük bir kız çocuk için yaptım. Bu ölçüde yaptım. Bu yaptığım ölçü arkadaşlar 1 yaş çocuğunuzun başına da olur. Bağlamalı olduğu için kullanışlı bir model. 3, 4, 5 yaş her yaş çocuklarınıza olur. Yetişkinler için de kullanılabilir bir ölçü arkadaşlar. Her yaş için uygun bir ölçüde oldu. Bandana örgüsünde iplik olarak beyaz renkli iplik kullandım. Ben bugün bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Bu iplikten bunun gibi 2 bandana yapabilirsiniz arkadaşlar. Küçük ölçüde yapıyorsanız 3 bandana da olabilir. Renkli iplik olarak ben bugün bu renk iplik kullanmayı tercih ettim. Siz tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Koton iplikler ile çok güzel oluyor. Yeşil renkli iplikte bakın bu ipliği kullandım. Tığ olarak ben bu tığı kullandım. 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın elimi şu şekilde tutuyorum. Bir defa parmağıma iplik doladım. Bu doladığım ipliğe tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Parmağımı çıkardım. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı yaptım. 4 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. Bir trabzan yaptım. Bu 4 zincir yaptığım yere ve şu bir zincir yaptığım yere bir sonraki sırada 3'er trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın şu iplik ucunu çektim. Burayı kapattık arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım bakın 3 trabzan var. 3 ilmeği atlıyorum. Bu 4 zincir yaptığım bakın şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şu ipliği bakın şu şekilde tutuyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İpliği kaybediyoruz arkadaşlar bakın. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum.
Bakın şu 4 zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzandan sonra bir zincir yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Bir sonraki sırada 4 zincir yapıp buraya 3 trabzan yapacağız. Sıra sonunda da buraya 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın demek istediğim şu arkadaşlar, buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın buraya 3 trabzan yapacağız. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan, bakın sıra sonunda 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 4 zincir, örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tercihinize göre istediğiniz kadar arttırma sırası yaparak devam edelim. Bandanayı yapacağım ölçüye kadar arttırmalar yaparak bakın tamamladım. İlk başladığım sıradan itibaren sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra oldu arkadaşlar. Ölçüyorum. Bakın tam orta noktadan 19 santimetre yükseklik oldu. Bu genişliği ölçüyorum. 38 santimetre genişlik oldu arkadaşlar. Siz daha büyükler için yapmak istiyorsanız 1-2 sıra arttırmaya devam edebilirsiniz veya küçük yapmak istiyorsanız bu benim yaptığımdan 1 veya 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi bu çevresinden sık iğne sırası yapacağız arkadaşlar. Bakın şuraya, bu trabzanın olduğu yere 3 sık iğne yapıyorum. Her sıraya 3 sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu köşeye kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Ben her sıraya bakın 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Elim sıkı olmadığı için çekme yapmadı. Sizin eliniz sıkıysa, burada çekme yaparsa arada bazı sıralarda 4 sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bu köşede ilk başladığımız sihirli halka ilmeği var. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu trabzan sırasına 3 sık iğne yapıyorum. Bakın dönüş yaptım. 3 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. En son sıraya da 3 sık iğne yaptım.
Şimdi buraya ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bakın bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapacağız. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. 40 zincir yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. 40 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 20 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre bu kadar zincir yaptım. Siz bu kordonu daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın şuraya bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön bölüme gelen yere arkadaşlar minik pıtırcık modeller yapıyorum. Bakın bu 3 trabzan yaptığım ilk trabzan üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın şu bir zincir yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. En son bakın buraya bir pıtırcık model yaptım. Bu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Buraya da burada yaptığımız gibi ip kordon yapıyoruz. Siz bu ip kordon için kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 40 zincir yaptım. Buraya da 40 zincir yapıyorum. 40 zinciri tamamlayalım. 40 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın bu sık iğne sırası başladığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar görüntüsü bu şekilde oldu. İp kordonları da yaptık. Şimdi bu iki çevresine çiçekler yapacağız arkadaşlar. Bu renk bir yeşil iplik kullanıyorum ben. Siz tercihinize göre farklı tonlarda yeşil renk iplik kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir iplik de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu ipliği kullanıyorum. Dediğim gibi siz farklı renk veya marka iplikleri de kullanabilirsiniz. Şu ilmek kaydırma yaptığım ilmeğe yeşil renkli ipliği bağlıyorum. Bu ilmekten bir ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini bakın buraya yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1 2 3 dördüncü ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Üç ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Üç
3 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bu şekilde V şekilleri yaparak çevresinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şeklini yaptım. Bakın ipliği kesiyorum arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi renkli iplik ile çiçek örgüsüne başlıyorum. Ben bu renk iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk ve marka iplikleri kullanabilirsiniz. Bu ilk yaptığım V şekline ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. V şekli içine bakın, bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir, sık iğne. Bakın 1 2 3 tane çiçek yaptık. Tığ üzerine iplik almadan diğer V şekli içine bir sık iğne yapıyorum. Aynı çiçeği buraya yapacağız. 3 zincir, sık iğne, 3 zincir, sık iğne. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şekli içine de bakın çiçeği yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Karanfil örgüleri bu şekilde oldu. Bakın çok güzel oldu. Bu bandanayı bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın ip kordonu bu şekilde. Ben diğer ip kordon ucuna bakın. Burada yaptığım çiçekten bir tane yaptım. Buna da aynısını yapacağız. Sizinle birlikte yapmak istiyorum. İlk önce yeşil renkli iplik ile V şekli yapıyorum. Bakın şu şekilde düzgün olmasına dikkat ediyorum. İp kordon yaparken bakın zincirden sonra ilmek kaydırma yapmadan önce bir ilmek atladığım bir yer var. Buraya yeşil renkli ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın zincir yaparken bağladığım iplik ucunda zincirler arasında şu şekilde kaybediyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. V şeklini yaptım arkadaşlar. Yeşil renkli ipliği kesiyorum. Şimdi bu renk iplik ile çiçeği yapacağız. İpliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın tamamladım. İpliği kesiyorum.
iplik ucunu bakın ilmekler arasında kaybediyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Böylece bandanayı bitirdim. Bakın çok güzel ve kullanışlı bir bandana oldu. Ölçülerini söylüyorum. Orta noktadan yüksekliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Bu genişliği ölçüyorum. 39 santimetre. Bu bandana arkadaşlar bağlamalı olduğu için 1 yaş çocuğun başına da çok rahat olur. 3, 4, 5 yaş her yaş çocuğunuz olur. Yetişkinler için de olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.